Roketsan İDEF 2025'te Türkiye'nin yeni dolanan mühimmatı Eren'i tanıttı. Bu mühimmat çok ilgi çekti. Ama neden? Sonuçta bu dolanan mühimmatın çok fazla örneği var. Mesela ABD'nin Switchblade sistemi, İsrail'in Hero, Harpy ve Harop sistemleri, İran'ın Şahit 136'sı, Rusya'nın Lancet'i, Polonya'nın Warmate'i, hatta Türkiye'nin Kemankeş gibi sistemleri. Daha saymakla bitmez. Bu kadar çok örneği varsa Eren'i bu kadar konuşmaya gerek var mıydı? Evet, vardı. Çünkü iki yönüyle Eren dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem. Ve işte bugün Aura Sebulon sponsorluğunda bunu konuşuyoruz. Ve bu iki yönüne odaklanıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Roketsan İDEF 2025'te resmen şov yaptı. Bu etkinlikte bir hipersonik füze, yani Tayfun Block 4'ü, bir balistik füze, yani İHA-300 füzesini, bir havadan havaya füze, yani Ramjet etkili Gökbora'yı, bir gemi savar füze, yani deniz altından fırlatılan Akata'yı, bir uydu fırlatma aracı, yani Şimşek 2'yi ve bir dolanan mühimmatı tanıttılar. Yani bugün konumuz olan Eren'i. Bu hafta bu konuyu konuşmamız çok uygun oldu. Çünkü şehidimiz Eren Bülbül'ün 8. vefat yıl dönümü bu haftaydı. Onun anısına bugün konumuz olan dolanan mühimmata Eren ismi verildi. Bu mühimmat bildiğiniz dolanan mühimmatlardan farklılaşan ve öne çıkan özelliklere de sahip. Ama öncelikle kısaca dolanan mühimmatlardan bahsetmekte fayda var. Dolanan mühimmatlar belli bir hedefe çarparak patlarlar ve bu kamikaze dalışla birlikte hedeflerini imha ederler. Ama her kamikaze drone dolanan mühimmat değildir. Çünkü dolanan mühimmatlar bir bölgeye gönderildiğinde orada böyle belli bir süre gezerler ve hedeflerini ararlar. Bir hedef buldukları zaman da dalışa geçer ve o hedefi imha ederler. Zaten bu yönleriyle savaş sahalarında ciddi etki bırakıyorlar. Karabağ ve Ukrayna savaşlarında bunu çok net şekilde gördük. Bunlar artık orduların çok önem verdiği sistemler. Çünkü ciddi avantajları var. Mesela savaş sahasında ya da bir operasyon bölgesinde hedefin olabileceği yerlerde gezdiği için hedefi tespit ettiği anda dalışa geçiyor. Bu da elbette başarı şansını arttırıyor. Müdahale süresi çok kısalıyor. Bir diğer avantajları da hedeflerin kendini göstermesini bekleyebilmeleri. Mesela normal bir füzeyi fırlatacağınızı düşünün. Hedefin yerini tespit etmeniz zaten belli bir zaman alıyor. Tespit ettikten sonra füzeyi fırlatabiliyorsunuz. Hedef çok kısa bir süre görüntü verirse hedefi yakalama ihtimaliniz oldukça düşüyor. Hatta kısa süre verilen görüntülerde çoğu zaman hedefi fark edemiyorsunuz bile. Ama dolanan mühimmatlarda durum çok farklı. Zaten hedefin olduğu bölgede gezdiği için az çok hedefin bulunduğu bölgeyi biliyor olsa da tam bulunduğu noktayı kestirene kadar orada gezmeye devam ediyor. Düşman en ufak bir açık verdiğinde, yani küçük bir görüntü verdiğinde zaten dolanan mühimmat saniyeler içerisinde hedefi imha edebileceği mesafede olmuş oluyor. Bunun yanında bir de bu sistemler bölgede hedef ararken dolandıkları için ciddi bir istihbarat faaliyeti de yapmış oluyorlar. Onlar gezerken bir yandan da operatöre görüntü aktarıyorlar. Yani bölgeyle ilgili bilgi ediniliyor. İşte bunlardan dolayı dolanan mühimmatlar çok rağbet gören sistemler ve dünya bunlarla yeni tanışmıyor. 1980'lerde İsrail'in Harpy'si gibi sistemlerle başladı bu süreç. İlk başta bunların tek amacı vardı. Sadece ve sadece düşman hava savunma sistemlerini bastırmak. Başka hiçbir amaçları yoktu. Ama son yıllarda bu da değişti. Artık hava savunma sistemlerine karşı olduğu gibi zırhlı araçlara karşı da kullanılıyorlar. Hatta personellere karşı bile kullanılıyorlar. Modern dolanan mühimmatlar gittikçe daha gelişmiş otonom kabiliyetlere de sahip oluyor. Dünya üzerinde ciddi sayıda devlet şu anda kendi dolanan mühimmatlarını üretiyor ya da geliştiriyor. Zaten hızlı gelişmeleri de bundan kaynaklanıyor. Peki o zaman Eren neden bu kadar özel? Yani bunca ülke bunu geliştiriyorsa aynısını biz de yapmış oluyoruz. Bir farkı yoksa neden bu konuya bu kadar önem verdik? Bunu görmek için Eren'i iyice bir tanımak gerekiyor. Öncelikle Eren 35 kilogram ağırlığa sahip, 2 metre uzunluğu ve 160 milimetre çapı var. Boyutları çok büyük değil. Zaten bu sayede birçok farklı platformdan fırlatılabiliyor. Güdüm kabiliyetine baktığınız zaman da elektrooptik arayıcı başlıkla karşılaşıyorsunuz. Eren bu arayıcı başlık sayesinde hedefini çok hassas bir şekilde tespit edebiliyor ve imha edebiliyor. Tamamen yapay zekaya dayalı bir altyapısı var. Bu sayede otonom bir şekilde çok başarılı operasyonlar yapabiliyorsunuz. Mesela düşman askerinin kullandığı zırhlı araçları ya da tankları bu sisteme tanıtıp Eren'i düşman coğrafyasına gönderdiğinizde
ettiğinizde otonom şekilde bu tanıttığınız zırhlı araçları ve tankları bulup kendisi imha ediyor. Bu da nasıl bir imkan sağlıyor? Daha askerinizi düşman topraklarına sokmadan önce göndereceğiniz onlarca, hatta yerine göre yüzlerce eren gideceğiniz bölgeyi önden temizleyebiliyor. En büyük riskler bu şekilde halledilebiliyor. Yapay zekanın bir önemi de burada ortaya çıkıyor. Bu tarz sistemlere yapay zeka entegre ettiğiniz zaman sürü saldırılarında eliniz güçlenir. Çünkü gönderdiğiniz sistemler birbirleriyle haberleşirler. Hedefleri tespit ettikleri zaman kendi aralarında hedefleri dağıtırlar ve hedef aldıkları bölgedeki bütün risk unsurlarına bu sayede angaje olabilirler. Eren'in bir diğer önemli yönü de elektronik harbe karşı dayanıklılığının yüksek olması. Zaten Türkiye elektronik harp konusunda dünyadaki sayılı ülkelerden biri. Bakın bu büyük bir iddia değil, yüksekten uçmak da değil. Son zamanlarda yapılan operasyonları ve savaşları izlediğinizde bunu göreceksiniz. Böyle bir potansiyel artık bir mühimmat geliştirdiğinde ya da bir akıllı sistem geliştirdiğinde elektronik harbe karşı nasıl önlemler alınması gerektiğini elbette biliyor. Peki bu sistemin, yani Eren'in menzili ne kadar? 100 kilometrenin üzerinde. Bu çok ciddi bir menzil. Düşünün ki Eren hem karada, yani kara araçlarından kullanılabiliyor. Hem deniz araçlarından kullanılabiliyor, hem de hava araçlarından, yani SİHA'lar, helikopterler filan bu füzeyi ateşleyebiliyorlar. Biz en güçlü yönümüz olduğu için SİHA üzerinden ele alalım meseleyi. Örnek olsun, diyelim ki Aksungur SİHA'ya bolca Eren mühimmatını yüklediniz ve hedefine doğru ilerliyor. Çoklu alanlara çok rahat bir şekilde 8 tane Eren füzesi yüklenebilir. Aksungur'un tespit edilen hedeflere 100 kilometre mesafeden Erenleri bırakması ne demek biliyor musunuz? Tespit edilememesi demek. Riske girmeden birçok hedefi imha edebilmesi demek. Menzilin uzunluğu bu yönden çok önemli. Peki bu mühimmat ne kadar havada kalabiliyor derseniz süre 15 dakikanın üzerinde. Dolanan mühimmat deyince 15 dakika tabii az gibi geliyor. Ama burada başka bir avantaj devreye giriyor. Zaten o avantaj sürenin kısalmasına sebep oluyor. O da bu füzenin itki sistemi, yani motoru. Hatta hazır buna değinmişken artık şu soruyu cevaplayalım. Eren bir dolanan mühimmatsa ve dünyada bu kadar fazla dolanan mühimmat varsa biz bu projeye neden bu kadar önem verdik? Eren iki yönüyle diğer dolanan mühimmatlardan farklılaşıyor. Birincisi az önce söylediğimiz itki sistemi. İkincisi hedef çeşitliliği. Öncelikle itki sistemiyle başlayalım. Belki de en önemli farklılık bu çünkü. Eren'de turbojet motor var. Bu motor Eren'in hem uzun menzilli olmasını sağlıyor hem de bu uzun menzil boyunca yüksek hızını korumasını sağlıyor. Ve bu turbojet motor sayesinde Eren mevcut dolanan mühimmatlardan ayrılıyor. Çünkü dünyadaki dolanan mühimmatların çoğu ya elektrik motorlara ya da pervaneli pistonlu motorlara sahip. Ve turbojet motoru sayesinde Eren aslında biraz dolanan mühimmat olmaktan da çıkıyor. Hem hız hem menzil açısından bakarsak seyir füzeleriyle dolanan mühimmatların arasındaki boşluğu dolduran bir mühimmat bu. Zaten havada kalış süresinin kısa olması da bundan kaynaklanıyor. Süre kısa ama hız klasik dolanan mühimmatlara göre kat kat fazla. Şimdi ikinci kısma geçelim, yani hedef çeşitliliğine. Dolanan mühimmatların birçoğu sadece hava savunma sistemlerine ya da radarlara karşı kullanılabiliyor. Eren ise çok daha geniş bir hedef çeşitliliğine sahip ve bir hedef türü gerçekten çok özel. Hani sadece zırhlı araçlara karşı kullanılabiliyor olmasından ya da anti personel olarak kullanılabiliyor olmasından bahsetmiyorum. Eren'i düşman birliklerinin dinlendiği bölgelerde veya yoğunlaştığı bölgelerde anti personel olarak da kullanabilirsiniz. Ama benim esas ayrışma derken, yani farklılaşma derken kastettiğim bu değil. Eren diğer bütün dolanan mühimmatların aksine hava hedeflerine karşı da kullanılıyor. Tabii kendi hızının altında seyreden hava hedeflerinden bahsediyorum. Eren'in hızına dair bir bilgi paylaşılmadı. Ama turbojet motorunu göz önünde bulundurursak muhtemelen saatte 500-600 km gibi bir hızla hareket ediyordur. İşte bu hızın altındaki hava hedeflerine karşı da kullanılabiliyor. En önemli farkı bu. Peki diğer dolanan mühimmatlar hava hedeflerine karşı etkisiz mi? Tek tek incelediğimizde hiçbir dolanan mühimmatın hava hedeflerine karşı tasarlandığına denk gelmiyoruz. Sadece İsrail'in Harop mühimmatı için farklı bir durum var. Harop'un yüksek hızlı düşman füzelerine karşı kullanılabileceği yazıyor. Yani kendi üreticisi böyle bir iddiada bulunuyor. Ama bu mühimmatın maksimum hızı 200 kilometrenin altında. Yüksek hızlı füzelere karşı nasıl böyle bir iddiada bulunuyor onu bilmiyorum. Bunun dışında çok yaygın olarak kullanılan Polonya'nın Warmate'i var ama hava hedeflerine karşı bir iddiası yok. Yine ABD'nin Switchblade 600 adında gerçekten etkili bir sistem var ama onun da öyle bir iddiası yok. Yani Eren'in envantere girişiyle birlikte Türkiye hava hedeflerine karşı etkili dünyanın ilk dolanan mühimmatına sahip olacak. Bu da çok uzun sürmeyecek çünkü Eren'in testlerinde sona gelindi.
Çok yakın bir zamanda bu sistemin envantere girdiğine dair haberler gelecektir. Dediğim gibi bu füzenin kullanılabileceği platformun sınırı yok. Birçok farklı hava, kara ve deniz aracından fırlatılabiliyor. İDEF'te 2 fırlatıcı araçla sergilendi. Birisi 4x4 zırhlı araçtı. Bunun arkasına 2 yöne 2'şer tane bakacak şekilde konulmuştu. Yani toplamda 4 adet Eren füzesi taşıyor bu araç. Bir de büyük taşıyıcı araçta 12'li lançerle Eren'in konuşlandırıldığını da gördük. Bu kamyondaki versiyon çok daha etkili. Sahada dengeleri alt üst edebilir. Çünkü bunun ortasında bir AESA radar entegre edilmiş. Kullanılacağı zaman radar çıkarılıyor. İstenildiği zaman da geri kamyonun içine alınabiliyor. AESA radar hedef tespitinde başarıyı başka bir noktaya taşıyor tabii ki. Bu araçta komuta kontrol sistemi de var. Yani operatör de bu kamyonda. Eren'i bir yere fırlattınız. Kendisi düşmanı arıyor. O zaten bulduğunu imha eder ama siz operatör olarak onu başka bir hedefe yönlendirmek isterseniz, saldırıya geçtiğinde iptal etmek isterseniz, yani herhangi bir şekilde müdahale etmek isterseniz bunu yapma imkanına da sahipsiniz. Yani kısaca özetlemek gerekirse Eren dolanan mühimmatla seyir füzesi arasında bir şey. Çünkü hem turbojet motoru var hem de düşman bölgesinde gezerek kendisi hedef arayabiliyor. Dalışa geçtiği zaman da bir klasik dolanan mühimmattan çok daha hızlı şekilde dalışa geçiyor. Yani düşmanın bundan kurtulması çok mümkün değil. Kara için konuşacak olursak tanıtılan taşıyıcı araçlara atıştan sonra kolayca yer değiştirebilmeyi sağlayacağı için yerinin tespit edilmesi de kolay değil. Bunların yanında dediğim gibi dünyada bilinen diğer dolanan mühimmatların aksine hava hedeflerine karşı da kullanılabiliyor olması çok büyük bir avantaj. Tabii bu yönü ona bir özellik daha katıyor. O da hava savunma kabiliyeti. Bulunduğu bölgede havadan gelecek bazı tehditlere karşı görev yapabilir. Yani ne kadar dolanan mühimmat desek de o dolanan mühimmatlardan çok daha fazla özelliğe sahip. Roketsan birçok farklı ihtiyaca yönelik bir mühimmat tasarlamış. Neresinden bakarsanız bakın kusursuz bir iş. Bize de tek bir şey söylemek düşüyor. İyi ki varsın Eren. Gerçekten iyi ki varsın. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.